Merhabalar, hoş geldiniz. Farklı renklerle çalıştığımızda hem kız hem erkek bebekler için uyumlu hırka çalışmamızı yapacağız. Çok kolay bir çalışma olacak. Yakadan başlayarak öreceğimiz, haroşa örgülerle tamamlayacağımız bir model olacak. Hırkamızın büyüklüğü 2-3 yaş arası uyumlu olacak. Santim olarak ölçülerini video sonunda vereceğim. Oradan baktıktan sonra örgünüze başlayabilirsiniz. 4 tane ip kullanacağız. 4. ipi de açmış oluyoruz. 6 tane düğmeye ihtiyacımız var. Biraz kalın yapıda bir ip. İp bilgisini örgüye başlarken yine vereceğim. Ayrıca daha büyük veya daha küçük nasıl öreriz detaylı bir şekilde video sonunda anlatmaya çalışacağım. Bu kolay örgümüzü hemen anlatmaya başlayalım. Kolay gelsin. Örgümde kullanacağım ipim Himalaya Montana serisinden olacak. 210 metre uzunluğunda bir ip. Normal bebek iplerinden biraz daha kalın bir ip olacak. Kullanacağım şiş numaram da bu arada verdiğim ip bilgisi reklam ya da işbirliği değil biliyorsunuz. Hangi kalınlıkta çalıştığımı anlamanız açısından söylüyorum. Kullanacağım şiş numarası da 4,5 olacak. Eğer sizin eliniz sıkıysa, örgünüz sıkı sıkı düşüyorsa 5 numarayı da kullanabilirsiniz. 4,5 numaralı şişime 60 ilmek atarak başlıyorum. Bildiğiniz başlama tekniğiyle örgünüze başlayabilirsiniz. İlmeklerimizi atalım. 60 ilmeğimizi gelelim. İlmeklerimi attım. İpimi burada sabitliyorum. Hemen haroşa örgülere başlıyoruz. Örgümüzü haroşa örgülerle yapıp ilerleyeceğiz. Ve ilk ilmeğimi örmeden alacağım ben örgüm boyunca. Haroşa örgülerime başlıyorum. Beni takip eden arkadaşlarım biliyor. Haroşa örgülerimi ben bu şekilde çalışıyorum. Ters örgü örer gibi. Sizler bildiğiniz şekilde yapabilirsiniz. Sonuç değişmez. Bildiğiniz şekilde haroşalarınızı çalışabilirsiniz. Şimdi bu sırayı tamamlayalım haroşa örgülerle. Haroşa örgülerle sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Burada ilk ilmeği örmeden aldım. Haroşa örgülerime devam ediyorum. Bu var olan ilmeklerimizi şu anda bir detay yok. Birkaç sıra haroşa olarak örelim. Sonra tekrar roba dağılımı için devam edeceğiz. Tabi örgümüzün başında ve sonunda artırmalarımız olacak. O noktaya kadar bildiğimiz şekilde haroşa örgülerimizi örelim. Sıralarımı tamamladım. Ön yüzden, arka yüzden haroşa olacak şekilde 2, 4, 5 sıra 5 diş haroşam oluştu. Şimdi örgümün başında ve sonunda düğme ilik pat çalışması için artırmalar yapacağız. 4 tane ilmek artıracağım. Başında ve sonunda 68 ilmekle roba kurulumunu yapacağız. Yapacağımız bu 4 ilmek artırmayı bildiğiniz teknikle artırabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Şu şekilde artıracağım ben. 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğimi artırmış oldum. Burada ilk ilmeğimi öreceğim. Sonra ilk ilmekleri örerken örmeden alacağım. Ancak burada ilmeğimiz açılmasın. İlk ilmeği örerek aldım. İlerliyorum haroşa örgülerle. Şu şekilde 4 tane artırmamızı yapmış olduk. İlerleyelim. Diğer tarafta da artırmamızı yapalım. Örgümün sonuna doğru ilerledim. Şimdi çeviriyorum. Burada da başta 4 ilmek artırmamı yapacağım. Şu şekilde 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ördüm. Yine burada da ilk ilmeğimi öreceğim. Sonraki sıralarda ilk ilmeği örmeden alacağım. Baştaki 4 ilmeğimi de örmüş oldum. Şu an şişimde toplamda 68 tane ilmeğim oldu. İlerliyorum yine haroşa örgülerle. Roba için ayrımlara başlıyoruz. Burası benim örgümün ön yüzü. Ön yüzü olduğumu şu ipim sol taraftaysa anlıyorum. Şimdi dağılımını da 68 ilmek üzerinden yapacağız. Bu 68 ilmeğimizi 13 ön, 8 kol, 18 arka, 8 kol, 13 ön olarak ayırdık. Arada da 2 sabit haroşa ilmeğimiz olacak. Bu 2 ilmeğimizin sağında solunda örgümüzün her ön yüzünde gizli artırmalar yapacağız. Bunun için hemen örgüme başlıyorum. Ön ilmeklerim 13 ilmekti. 13 ilmek haroşa olarak örüyorum. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. 13 ilmek haroşamızı örelim.
2, 4, 5, 13 ilmeğimi ördüm. Gizli artırma yapıyorum. Şu şekilde ipimi çapraz bir görüntü verip şişime takıyorum. Bildiğiniz şekilde de gizli artırma yapabilirsiniz. 13 ilmek haroşa örüp gizli artırma yaptıktan sonra bu sabit 2 ilmeğimi sağına soluna işaret takacağım ki nerede artırma yapacağımı anlayayım. İşaretimi taktım. Sabit 2 haroşamı örüyorum. Tekrar hemen işaretimi takıyorum. Gizli artırmamı yapıyorum. Kol için 8 ilmek haroşa örüyorum. Sekiz ilmek haroşamı ördüm. Bir gizli artırma. İşaretimi takıyorum. Sabit 2 haroşamı örüyorum. İşaretimi takıyorum. Bir gizli artırma. Arka ilmeklerim olan 18 ilmeğimi örüyorum. Gizli artırmadan sonra sayıyorum. 1, 2, 18 ilmeğimi ördüm. Arka ilmeklerimi çalıştım. Bir gizli artırma. İşaretimi takıyorum. Sabit 2 haroşamı örüyorum. İşaretimi takıyorum. Bir gizli artırma, kol için 8 ilmeğimi örüyorum haroşa olarak. 1, 2, 8 ilmek haroşamı ördüm. Bir gizli artırma. İşaretimi takıyorum. Sabit 2 ilmeğimi örüyorum. İşaretimi takıyorum. Gizli artırma. Ön için zaten 13 ilmeğimiz vardı. Bakalım 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Roba ayrımını yapmış olduk. Artık bu sabit 2 ilmeğimizin sağında solunda, örgümüzün her ön yüzünde, arka tarafta artış yok. Sadece ön yüzlerde gizli artırma yapıyoruz. Örgümü çeviriyorum. Burası benim örgümün arka yüzü. Şimdi örgümüzün ön yüzü, arka yüzü haroşa örgüler olduğu için şaşırabilirsiniz. Ön yüze isterseniz bir işaret takalım. Ön yüze geldiğimizi anlamış olalım. Şöyle çeviriyorum. Hemen şuraya rastgele işaretimi takıyorum. Burası benim örgümün ön yüzü. Ön yüze geldiğimde bu sabit 2 ilmeğimin sağında solunda artışlar yapacağımı anlıyorum. Şimdi arka taraftayım. Bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Yaptığım gizli artırmalar da dahil. Gizli artırmaları örerken şu şekilde çapraz olarak duruyor ya. Açmadan arasından girerek kapalı ajur olacak şekilde örelim ki açılmasın, delikli bir görüntü olmasın. İşaretlerimi yine geçirmeye devam ediyorum. Bütün örgülerimiz haroşa olduğu için artırma yapacağımız yerleri ilk başta birkaç sırada anlamayabiliriz. Bu işaretleri alın isterseniz ya da sayarak da işaret koymadan da ilerleyebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Arka yüzden sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Bu sabit 2 ilmeğime kadar, yani işaretime kadar, bu defa 14 ilmeğim oldu ön tarafta. 14 ilmeğimizi haroşa olarak yine örüyorum. ...14 ilmeğimi ördüm. Zaten 2 sabit ilmeğime geldim. Bir gizli artırma. İşaretimi geçiriyorum. 2 haroşamı örüyorum. İşaretimi geçiriyorum. Bir gizli artırma. Kol ilmeklerim de burada 10 ilmek oldu. Gizli artırmadan sonra 10 ilmek haroşamı örüyorum. On ilmek haroşamı ördüm. Bir gizli artırma. Aradaki 2 sabit ilmeğimi örüyorum. İşaretimi geçirdim. Bir gizli artırma. Hırkamdaki arka ilmeklerimi örüyorum. Burada da 20 ilmek oldu arka ilmeklerim.
20 ilmeğimi ördüm. Zaten 2 sabit ilmeğime geldim. Bir gizli artırma. Aradaki sabit 2 ilmeğimi örüyorum. Bir gizli artırma. Kol için 10 tane olan ilmeğimi örüyorum. İşaretimi gördüm. Bir gizli artırma. Aradaki 2 ilmeğimi örüyorum. Bir gizli artırma. Ön ilmeklerimdeyim. Ön ilmeklerimde 14 tane olmuş. Kalan ilmekleri haroşa olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünde hiçbir işlem olmadığı için bütün ilmekleri haroşa örgülerle örelim. Tekrar ön yüze geçelim. Örgümün arka yüzünden de bütün ilmekleri olduğu gibi ördüm. Şimdi tekrar ön yüze geçiyorum. Ön yüze geçtiğimi işaret almıştık. Oradan anlıyoruz. Sizler de böyle bir işaret aldığınızda arka yüz, ön yüz birbirine benzediği için karıştırmamış olursunuz. Yine işaretime kadar, şuradaki sabit 2 ilmeğime kadar, bu defa ön ilmeklerim 15 oldu. 15 ilmeğimi örüyorum. ...15 ilmeğimi ördüm. Zaten sabit 2 ilmeğime geldim. Bir gizli artırma. Aradaki 2 ilmeğimi örüyorum. Bir gizli artırma. Kol ilmeklerim de burada. Diğer sabit 2 ilmeğime kadar 12 ilmek oldu. ...12 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma. Aradaki 2 ilmeğimi örüyorum. Bir gizli artırma. Arka ilmeklerim de bu sırada 22 oldu. Saymasam da, şimdi anlamayan arkadaşlarım için sayı söylüyorum. Bu sabit 2 ilmeğime kadar, yani işaretime kadar örüyorum zaten. 22 ilmek olmuş oluyor. İşaretime kadar geldim. Gizli artırma. Sabit 2 ilmeğimi örüyorum. Gizli artırma. Kol ilmeklerim 12 idi. 12 ilmeğimi örüyorum. ...12 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma. İşaretimi geçirdim. Sabit 2 ilmeğimi örüyorum. Bir gizli artırma. Ön ilmeklerimi örüyorum. Kalan ilmeklerimi örüyorum. 15 ilmeğim vardı zaten. Bu kalan ilmeklerimi örüyorum. Arka taraftan da olduğu gibi örüyoruz. Bir detay yok arka tarafta. Artırmalar sadece örgümüzün ön yüzünde. Bu sabit 2 ilmeğimizin sağında solunda. Bu 2 ilmeğimizin sağında solunda. Tekrar ön yüze geçelim. Bir kere daha göstereyim. Sonra bizler kendimiz devam edelim. Anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Yine arka yüzden sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Baktığımda 1, 2, 3 sıra haroşam görünüyor. Şurası benim ilmekleri attığım yer, artırma yaptığım yer. Burada birinci iliğimizi çalışalım isterseniz. Bunun için başta 3 ilmeğimi çalışıyorum. Sonra şişime doladım. Yanındaki 2 ilmeği haroşanızı nasıl örüyorsanız o şekilde haroşa olarak kesiyoruz. Ve ilerliyorum. Bu defa ön tarafta toplamda benim 16 ilmeğim oldu işaretime kadar. Birinci ilmeğimizi çalışmış olduk. Arka yüzden geçerken bu doladığımız ilmeği de haroşa olarak örmüş olacağız. Delikli bir görüntü ortaya çıkmış oluyor. Diğer ilik çalışmamı kaç sırada bir yapmam gerekiyor? İlerledikten sonra söyleyeceğim ben size. İkinci iliğimizi de 2, 4, 6, 8, 10 diş haroşa sırasında bir açacağım. İliklerimizin arasını sizler kendi örgünüzün de genişliğine, büyüklüğüne göre ayarlarsınız. Burada 10 diş haroşa sırasında bir iliklerimizi çalışacağız. Şimdi ön için 16 ilmeğimi çalışmış oldum. Bir gizli artırma. Aradaki 2 ilmeğimi örüyorum, sabit ilmeğimi. Bir gizli artırma. Kol için bu sırada 14 tane ilmeğim oldu. 14 ilmeğimi örüyorum. 2 sabit ilmeğime geldim. Bir gizli artırma.
işaretimi geçirdim. Aradaki sabit 2 ilmeğimi ördüm. Tekrar gizli artırma. Arka ilmeklerimi örüyorum yine işaretime kadar. Yani burada da gizli artırmadan sonra 24 ilmek örüyoruz. Böyle artırmalar yaparak örgümüzün her ön yüzünde örelim. Tabi her artırmayı göstermeyeyim. Videoda uzamasın, sizi de sıkmayayım. Şimdi bu sabit 2 ilmeğimizin sağında solunda örgümüzün her ön yüzünde artırma yapacağız. Ve yeterli roba uzunluğuna gelene kadar bu şekilde çalışalım. İkinci ilmeğimizi çalışmayı unutmayalım. Devam edelim. Burası benim örgümün ön yüzü. İşaret takmıştım. Arka tarafta ilmekleri olduğu gibi örüyorum. Artırmalar sadece örgümüzün ön yüzünde. Roba için ilerlerken ikinci ilmeğimizi de bu arada açmış oluyoruz. İkinci ilmeğimizi de 2, 4, 6, 8, 10 diş haroşa sırasında bir açarak devam edeceğiz. Robam için yeterli uzunluğa geldim. 20 defa gizli artırma yaparak ilerledim. İkinci ilmeğimi de çalıştım. 10 diş haroşa sırası sonrası ikinci ilmeğimi çalıştım. Şöyle baktığımda robamız için sizler eğer biraz daha örgünüzün büyük olmasını istiyorsanız robanızı 20 değil de 22-23 sıra yaparak biraz daha örgünüzü büyütmüş olursunuz. Buraya kadar kaç santim örmüşüm bakayım. Şu yakayı ayırdıktan sonra artırmalara başladığım yerden itibaren ölçtüğümde 14,5-15 santim örmüş görünüyorum. Buraya kadar dediğim gibi örgümün her ön yüzünde bu 2 ilmeğimin sağında solunda artışlar yaptım. Artık gizli artırmalarımız bitti. Şu işaret aldığım yerde örgümün ön yüzüydü. Örgümün ön yüzünde yaparak artırmalarımı tamamladım. Bu 20 defa gizli artırmayı belki sayamayabilirsiniz. Ama nasıl hesaplarız? Ön tarafta şu yaka çalışmasından sonra robayı ayırmıştık. Artırmaları da yapmıştık. Robayı ayırmıştık. Ön tarafta 13 tane ilmeğimiz vardı. Gizli artırma da yapınca 20 tane 13 artı 20 şu işaretime kadar yani sabit 2 ilmeğime kadar ön tarafta 33 tane ilmeğim oldu. Bu şekilde hesaplayabilirsiniz kaç tane artırma yaptığınızı. Şimdi örgümün ön yüzünden ilerleyeceğim. Kol çalışmalarıyla devam edeceğiz. Bu aradaki 2 ilmeğimizi de bir tanesini bedene bir tanesini kola dahil edeceğiz. Bir ilmeği de öne dahil edince ön tarafta toplam 34 tane ilmeğimiz olacak. Şimdi işaretime kadar yine örüyorum. İlerledim 2 sabit ilmeğime kadar. Buradaki işaretimi alıyorum. Artık bununla işim bitti. Buraya kadar 33 ilmek ördüm. Bu 2 ilmeğimden bir tanesini de öne dahil edince 34 tane ilmeğim oldu. Şimdi yardımcı şişe geçerek kol çalışmamı öreceğim. Sizler yine aynı şişinizle eğer misinayla örüyorsanız devam edebilirsiniz. Bu işareti de alıyorum. Bununla da işim bitti. Diğer koltuk altına doğru ilerliyorum. Şuraya kadar. İlerledim 2 sabit ilmeğime kadar, işaretime kadar. Yani buradaki işaretimle de işim bitti. Onu aldım. Bu 2 ilmeğimden bir tanesini yine kola dahil ediyorum. Örgümü çeviriyorum. İlerlemiyorum. Sadece bu şişimdeki kol ilmeklerimi örüyorum. Şunları. Kol ilmeklerimde de 50 tane ilmeğim var. Bu birer ilmekleri de dahil edince 50 tane ilmeğim oldu. Ön yüzden arka yüzden haroşa örgülerle öreceğiz. Sadece ördükçe şimdi bu 50 ilmek bizim için kol ağzına doğru bu ilmeklerle ilerlersek çok geniş bir ilmek sayısı olacak. Zaman zaman yan taraflardan ördükçe eksiltme yapalım. Kol ağzına doğru biraz daha derli toplu bir görüntü olsun. Önce örgümün arka yüzünden bütün ilmekleri örelim. İlerledim. Ayırdığım yere kadar ördüm. Ve çevirip örgümün ön yüzüne geçiyorum. Burada da bütün ilmekleri haroşa olarak örüyorum yine. Son kalan 2 ilmeğimizi keselim. 49 ilmeğe düşürelim. Sonra arka yüzden gelirken de yine burada son 2 ilmeği bir alıp keselim. 48 ilmeğe düşürelim. Bu 48 ilmekle birkaç sıra örelim. Sonra yine sağında solunda eksiltmeler yapalım. İlerledim. Şişimde son 2 ilmeğim kaldı. İkisini beraber alıp örüyorum. Bir tane eksiltmiş oldum. Örgümü çeviriyorum. Yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. İlerliyorum. Örgümün sonunda da yine 2 ilmeği bir alıp eksiltelim dediğim gibi. Sonra 48 ilmekle birkaç sıra örelim. Kaç sıra ördüğümüzü söyleyeceğim. Yine beraber devam edelim.
Örgümde kol çalışmasında ilerliyorum. Şimdi sağında solunda tekrar örgümün eksiltme yapacağım. Bu sıraların bir önemi yok aslında. Bazen soran arkadaşlarım oluyor. Kaç sırada bir eksilttiniz diye. Bunun bir önemi yok. Göz kararı birkaç sıra örersiniz. Sağında solunda eksiltme yaparsınız. Kolunuzun gelişine şu şekilde bakıp kontrol edersiniz. Daha salaş seviyorsanız daha az eksiltirsiniz. Ya da daha derli toplu olmasını istiyorsanız eksiltme yaparak devam edebilirsiniz. Bu aşamaya kadar 2, 4, 6, 8, 10 sıra örmüş oldum. Şimdi sağında solunda eksiltme yapalım. Bir miktar örelim. 2 ilmek daha eksiltelim. Kolumun ağzı 44 ilmek, 43 ilmeğe düşürebilirsiniz. Bu şekilde kol çalışmasını yaparak ilerleyelim. Kol çalışmamda sıralarımı tamamladım. Bütün ilmeklerimi kestim. İpimi de biraz uzun bıraktım dikişte kullanmak için. Omuz biliyoruz ilmekleri kesmeye, kapatmaya ama bilmeyen arkadaşlarım için küçük bir parça da göstermek istiyorum. Videoya ara verip örmeye başladıktan sonra unutuyorum. Bütün ilmekleri kesmişim. O detayı göstermemişim. Şimdi diyelim ki örgümüzde yeterli uzunluğa geldik. İlmeklerimizi nasıl kapatıyoruz? Tabi bildiğiniz kesme yöntemini kullanabilirsiniz ama yaptığım kesme şeklini gösteriyorum. Şu şekilde. 2 ilmeği bir alıp örüyorum. Tekrar şişime takıyorum. Tekrar bunu örüyorum. Şişimdeki ilmeği tekrar takıyorum. İkisini beraber örüyorum. Bu şekilde ilmekleri kapatmış oluyoruz. Anlattığım gibi örgümde ilerledikçe sağında solunda eksiltmeler yaptım. Gördüğünüz gibi belli oluyor. Başında ve sonunda eksiltmeler yaptım. Ve kol ağzını ben 43 ilmekle tamamladım. Dilerseniz siz 40 ilmeğe kadar düşebilirsiniz. İpimiz kalın bir ip yapısı olduğu için bu şekilde sağında solunda eksiltmeler yaptım ben. Kol altından itibaren haroşa sıralarımı saydığımda da 46 sıra çalışmış olduk. Sizler 50 sıraya da tamamlayabilirsiniz. Santim olarak uzunluğunu da söylediğimde 28 santim çalışmış olduk. Dediğim gibi bu uzunluğu sizler kendi örgünüzün büyüklüğüne göre kol uzunluğunu, santim ölçüsünü ayarlayabilirsiniz. Kol altı dikişini yaptıktan sonra örgümün bitiminde ben kol ağzını kıvırıp kullanacağım bir çalışma olacak. Sizler bu detayı yapmak istemiyorsanız ona göre uzunluğunu ayarlarsınız. Ya da sonrasında kıvırıp kullanacağımız için ona göre burada bir pay kalacak şekilde biraz daha kolunuzu uzun çalışabilirsiniz. Şimdi tekrar ipimi bağlayacağım. İpimi de burada biraz uzun bıraktım. Kol altı dikişimde kullanmak için. Kol altı dikişini yaparken de bu kenarlardaki ilmeklerim benim diş diş görünüyor. Buradan sıfır dikiş yaparak dikeceğim. Buradaki diş diş görüntüyü de örgümde bütün ilmeklerimi örüyorum. İlk ilmeklere başlarken örgümün başında ilk ilmeği örmeden alıyorum. Bu şekilde benim örgümün kenarları diş diş düşüyor. Şimdi tekrar ipimi bağlayacağım. Örgümün ön yüzü bende olacak şekilde işaret taktığım yer örgümün ön yüzüydü biliyorsunuz. Buradaki koltuk altından bağlayacağım. Ne yaptık? Ön taraftan ördüm. Koltuk altına doğru gelip sadece kolu çalıştık. Şimdi buradan ipimizi bağlıyoruz. İpimi buradan birleştirdim. Buradaki işaretimle de işim bitti. Bunu alıyorum. Diğer koltuk altına doğru ilerliyorum. Bu işaretime kadar. Buradaki 2 ilmeğimden de bir tanesini arkaya, bir tanesini kola dahil edeceğim. İlerledim. Bu işaretimi de alıyorum. Bununla işim bitti. Burada 2 ilmeğimden bir tanesini arkaya dahil ettim. Böylelikle arka tarafta 60 tane ilmeğim oldu. Şimdi sadece kol çalışmasıyla devam edeceğiz. Yine diğer tarafta olduğu gibi. Yardımcı şişimle devam ediyorum. Bu işaretimi de aldım. Diğer koltuk altına doğru ilerliyorum şuraya kadar. İlerledim. Buradaki işaretimi de alıyorum. Bir ilmeğimi dahil ediyorum. Örgümü çeviriyorum. Sadece buradaki kol ilmeklerimi öreceğim.
Tekrar örgümü çeviriyorum. Ayırdığım yere kadar ördüm. Sadece bu kol ilmeklerimizi çalışacağız burada da. Diğer tarafta kaç sırada bir eksiltme yaptıysak aynı şekilde eksiltmeleri yapalım. Uzunluğunu kaç sıra yaptıysanız burayı da, diğer kolda nasıl çalıştıysanız burayı da aynı şekilde örelim. Sonra bütün ilmekleri keselim. Sadece beden örgüsüyle devam edeceğiz. Buradaki kol çalışmasını da diğer tarafta çalıştığımız gibi yapıp tamamlayalım. Diğer kol çalışmamı da tamamladım. Şimdi tekrar ipimi bağlamak için biliyorsunuz arka taraftan ipimi bağladım, geldim. Buradaki kol çalışmamı tamamladım. Şimdi buradan yine örgümün ön yüzü bende kalacak şekilde, işaretli taraf bana bakacak şekilde ipimi buradan bağlıyorum. Haraşo sıralarımı takip edebilmem için ipimi bağlayacağım yerler önemli tabii ki. Şimdi yine dediğim gibi örgümün ön yüzü, buradaki koltuk altından ipimi takıyorum ve sadece beden örgüsüyle örüp ilerleyeceğiz. Hiçbir detay yok bu aşamadan sonra örgümüzde. Bu işareti de alıyorum. Sadece ilik çalışmamız var. Başka bir detay yok. Elimizdeki var olan bütün ilmekleri ön yüzden, arka yüzden haraşo örgülerle hırkamız yeterli uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Sadece sırası geldiğinde iliğimizi çalışacağız. Ön taraftan da tamamladım. Şimdi örgümün iç yüzünden, bu arada koltuk altındaki şu ayrıklık da birleşmiş olacak. Her iki tarafta da koltuk altı birleştirmemizi yapmış olacağız. Örgümün iç yüzünden de örüyorum bütün ilmeklerimi. İlerledim örgümün iç yüzünden sıramı tamamladım. Koltuk altımda birleşmiş oldu. Şimdi şöyle ortalayıp bakalım. Hırkamızı ön yüzden, arka yüzden haraşo örgülerle örelim. Bu aşamadan sonra bir detay olmadığı için örüp ilerleyelim. Ve sadece sırası geldiğinde de iliğimizi açalım. 2, 4, 6, 8, 10 ilik çalışmamızı yapıyoruz. Ve hırkamızı yeterli uzunluğa gelene kadar örelim. Kaç sıra kaç santim ördüğümüzü söyleyeceğim. Örgümde ilerledim. Yeterli uzunluğa geldikten sonra beden örgülerimizde bütün ilmekleri kestim. Sırası geldiğinde iliğimi çalıştım. Benim örgüme göre 6 tane ilik çalışmış oldum. Hırkanızın uzunluğunu kendi örgünüzün büyüklüğüne göre, genişliğine göre ayarlayabilirsiniz. Kol altından ölçtüğümde yaklaşık 27-28 santim civarı örmüş oldum ben. Kol altının haroşa sıralarımı saydığımda da yaklaşık 45 diş haroşa sırası çalıştım. Bu uzunluğu dediğim gibi sizler kendi örgünüze göre ayarlayabilirsiniz. Diğer kol altını diktim. Bu kol altı dikişimizi de beraber yapalım. Örgümün kenarları benim diş olduğu için sıfır dikiş yaparak birleştireceğim. Sizler bildiğiniz gibi de dikebilirsiniz. Kol altı dikişimi de tamamlayınca hırkamızı bitirmiş olduk. Santim olarak ölçülerini verdiğimde omuzdan etek ucuna kadar boy uzunluğu 40 santim. Genişliği 35 santim. Kolu da açılmış haliyle şöyle kıvırmadan ölçtüğümde kol altından itibaren 30 santim ölçülerinde oldu. Hırkamızın büyüklüğü 2-3 yaş uyumlu oldu. Daha küçük nasıl öreriz hemen onu anlatmaya çalışayım. Yakayı 54 ilmek başlayıp yeterli uzunluğa geldikten sonra 3 ilmek sağında 3 ilmek solunda artırıyoruz. 60 ilmeğe ulaşıyoruz. Sonra bu 60 ilmeğin dağılımını da bu şekilde yaptığımızda kol uzunluğunu, beden uzunluğunu daha az yaptığımızda hırkamız küçük olacaktır. Tabii ki roba artışlarımız da daha eksik sırada yaptığımızda küçük hırka elde etmiş oluruz. Daha büyük yapmak isteyen arkadaşlarım da bu sayılara ilmek sayısı ekleyerek hırkalarını büyütmüş olacaklar. Küçük bir matematik. Ne elimden geldiğince tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Yaptığınız örgüleri, tecrübeleri yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Kanalıma abonelikler ücretsiz biliyorsunuz. Abone olduğunuz takdirde yine farklı çalışmalarda buluşmuş oluruz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.